Herkese merhabalar. Yaz ayına girdiğimiz şu günlerde ben de bugün sizlere patlıcanla yapabileceğiniz çok lezzetli bir kıymalı patlıcan yemeği tarifi hazırladım. Hem görünümüyle hem de lezzetiyle patlıcan yemeyenlerin bile severek yiyeceği bir tarif oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Bu tarifimde 4 tane patlıcan kullandım. İlk olarak patlıcanları yıkıyorum ve sonrasında böyle alaca bir biçimde hepsini soyuyorum. Patlıcanların uç ve sap kısımlarını kestikten sonra bu şekilde uzunlamasına keserek patlıcanları çok ince olmayacak şekilde doğrayarak hazırlıyorum. Yemeğimizin içinde patlıcanların eriyip kaybolmaması için mutlaka bu şekilde uzun uzun ve kalın ebatlarda doğramanızı tavsiye ederim. Ben şimdi 4 tane patlıcanı bu şekilde hazırladım. Şimdi de tuzlu su içinde bekleterek patlıcanları acısından arındıracağım. Şöyle kasenin içerisine suyu aldım ve 2 tatlı kaşığı kadar tuz koyarak güzelce karıştırıyorum ve doğramış olduğum patlıcanları tuzlu suyun içerisinde yaklaşık 15 dakika boyunca bekletiyorum. Tuzlu suyun tüm patlıcanlara nüfuz etmesi için de şöyle üzerine de bir ağırlık koyarak bu şekilde kenarda bekletiyorum. Ben de bu arada diğer malzemeleri hazırlayacağım. Ben bugün yemeğimin içerisinde birer tane iri ebatlarda kapya biber ve charleston biber kullandım. Onları da yine patlıcanlarla aynı boyutta olacak şekilde doğrayarak hazırladım. Bu arada benim tarifim 4 kişilik. Ben az miktarda patlıcan ve biber kullandım. Sizler dilerseniz miktarları arttırabilirsiniz. Kenarda tuzlu suda beklettiğim patlıcanları şimdi bir süzgeç içerisine dökerek bir kez yıkıyorum ve sonrasında süzgeçteki patlıcanları bir mutfak örtüsünün üzerine alarak patlıcanları bu şekilde güzelce kurutup fazla suyundan arındırıyorum. Kurutmuş olduğum patlıcanların üzerine de şöyle birazcık tuz serpiştirdikten sonra kızgın yağ içerisinde patlıcanları kızartacağım. Tavanın içerisine bir su bardağı kadar yağ alarak iyice kızdırdım. Mutlaka kızgın yağ içerisinde kızartın ki patlıcanlar yağ çekmesin. Aynı zamanda çok miktarda patlıcanı bir arada kızartmayın. Ara ara da şöyle alt üst çevirerek her yerinin eşit bir şekilde kızarmasını sağlayın. Bu arada patlıcanları da çok fazla kızartmayacağız. Böyle rengi hafif döndükten sonra güzelce süzdürerek pişireceğimiz tenceremizin içerisine alalım. Bu yemeğin lezzetini bence patlıcanların kızartılması veriyor ama sizler kızartmayı sevmiyorsanız eğer bu tarifi patlıcan ve biberleri yağlı kağıt serili olan bir fırın tepsisine dizerek sonrasında da tuzlayıp yağlayarak fırın içerisinde pişirerek de deneyebilirsiniz. Şimdi tüm patlıcanları kızarttıktan sonra doğramış olduğum biberleri de yine çok kızartmadan böyle 1-2 dakika alt üst çevirerek onları da ayrı bir tabağın içerisine aldım. Şimdi sıra geldi kıymalı sosumuzu hazırlamaya. Kızartma tencereme 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ aldım ve 150 gram kadar kıymayı içerisine alarak kıymayı güzelce bir kavuracağım. Kıymayı kavururken topak topak olmaması için şöyle üzerine bastıra bastıra kavurun ki böyle tane tane olsun. Kıyma kavrulduktan sonra da üzerine bir orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ve 2 diş sarımsağı da ekleyerek kıymalarla birlikte soğanları kavurmaya devam ettim. Bu arada ben bugün yemeğimi kıymalı yaptım. Sizler dilerseniz kuşbaşı etle de bu tarifi yapabilirsiniz. Bu aşamada damak tadınıza göre tuzunu da ekledikten sonra ocağımın altını kısarak ve kapağını kapatarak soğanlar diririni kaybedinceye kadar bu şekilde soteliyorum. Ben bugün patlıcan yemeğimin içerisinde baharat olarak karabiber, pul biber, kimyon ve tatlı kırmızı toz biber kullandım. Sizler de sevdiğiniz baharatları ekleyerek kıymalı iç harcı lezzetlendirebilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı domates salçasını da ekleyerek salça kokusu çıkıncaya kadar güzelce kıymayla birlikte kavurdum ve kavrulduktan sonra da içerisine 2 su bardağı olacak şekilde su ekledim. Ben yemeği çok fazla sulu sevmediğim için 2 su bardağı su kullandım. Sizler daha sulu olsun istiyorsanız su miktarını arttırabilirsiniz. Kıymalı sosumu şöyle bir taşım kaynattıktan sonra şimdi de içerisine en son aşamada böyle incecik kıyılmış maydanoz ekliyorum. Bu tarife maydanoz çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim.
Ve bu şekilde kıymalı sosumuz hazır. Şimdi sıra geldi patlıcanlarla buluşturmaya. Kızartmış olduğum biberlerin yarısını böyle patlıcanların üzerine dizdikten sonra kenarda hazırladığım kıymalı sosu da yemeğimin her yerine gelecek şekilde eşit bir miktarda döküyorum. Kıymalı sosu gezdirdikten sonra en son olarak üstüne de kalan biberleri bu şekilde yerleştiriyorum. Bu aşamadan sonra yemeğimizi hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Şimdi sıra geldi son dokunuşa. Benim babam uzun yıllar esnaf lokantalarında aşçılık yapmıştı ve patlıcanı pişirirken mutlaka şöyle üzerine bir tutam şeker gezdirirdi. Ben de son aşamada üzerine şekerini gezdirerek kapağını kapatıyorum ve orta ateşte patlıcan yemeğini sadece böyle 2-3 dakika kadar kaynatıp ocaktan indiriyorum. Öncesinde patlıcanları kızarttığımız için uzun süre kaynatmayın ki patlıcanlar yemeğin içinde erimesin. Ben yemeği ocaktan indirmeden önce de şöyle bir tutam üzerine kekik serpiştiriyorum. Bu yemeğe kekiği yakıştırıyorum ama sizler sevmiyorsanız tabii ki kullanmayabilirsiniz. Şimdi kekik gezdirdikten sonra yemeğimi ocaktan indiriyorum ve dinlendirdikten sonra da size şöyle yakından göstermek istiyorum. Patlıcanı bu tarifle denediğinizde patlıcan sevmeyen kişilerin bile severek yiyeceği çok lezzetli bir yemek tarifi oluyor. Şöyle servis tabağına alarak da size yakından göstermek istiyorum. Patlıcanları uzun uzun doğradığımız için hem yemeğimizin görseli daha lezzetli göründü. Aynı zamanda da pişerken hiçbir şekilde erimeyen, tam kıvamında çok da lezzetli bir patlıcan yemeği tarifi oldu. Bu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.